Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Photoshop'ta siyah beyaz bir resmi renklendirme işlemi yapacağız. Bu tür içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, videoyu beğenirseniz beğeni atmayı ve de gelecek videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Dilerseniz bu hatırlatmadan sonra videomuza geçelim arkadaşlar. Görsel ekrana geldikten sonra kullanacağım araç çubuğu Quick Selection Tool. Quick Selection Tool'u seçtikten sonra kontrol paneli üzerinden Size fırça ucu büyüklüğünü belirlememize yardımcı olur arkadaşlar. Hardness fırça ucu keskinliğini belirlememizi sağlar. Spacing ise fırça ucu arasında geçiş yaparken seçim aralığını oluşturmakta kullanılır. Bu ayarlamaları da yaptıktan sonra dilerseniz seçim işlemine başlayalım arkadaşlar. Seçim işlemini daha rahat bir şekilde yapabilmek için görselimizi zoomlayalım, yakınlaştıralım. Bunu yaparken de alt tuşuna basılı tutup mouse'un tekerleğini ileri doğru kaydırıyorum arkadaşlar. Seçim işlemini dikkatli bir şekilde yapmaya gayret gösterelim. Görselimizi daha da yakınlaştıralım. Alt tuşuna basılı tutarken seçimde hatalı yaptığımız yerleri çıkartmak için mouse'un ucuyla hareket ettiriyoruz seçim yerini arkadaşlar. Dikkatli bir şekilde. Daha detaylı bir şekilde çıkarma işlemi yapmak için zoom'u artırıyoruz. İnce ayar yapmak için size'ı küçültüyoruz. Alta basılı tutarken mouse'un tekerleğini kendimize doğru çektiğimiz zaman da zoom'u tersine çeviriyoruz. Yani görselimizi küçültüyoruz. Şu kısımda çıkarmamız gereken noktalar var hala. Alta basılı tutarak mouse'un tekerleğini iterek zoom işlemini gerçekleştiriyoruz. Alta basılı tutarken de çıkarma işlemini gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Dikkatli bir şekilde. Evet, alt tuşuna basılı tutarken mouse'un tekerleğini kendimize çekerek de zoom işlemini tersine çeviriyoruz. Görseli küçültüyoruz. İnceliyoruz. Üst kısımda da hatalı yerler var. Kontrol panelini kullanarak çıkarma işlemini de detaylı bir şekilde yaptıktan sonra seçme işlemimiz tamamlanmış oluyor arkadaşlar. Seçme işlemimizi tamamladığımız için şimdi sıradaki işleme geçmemiz gerekiyor. Sıradaki işlem ise sağ alt kısımdan Layer Adjustment seçeneği üzerinden Hue Saturation'ı seçiyoruz arkadaşlar. Ve böylece seçmiş olduğumuz görsel maskeli bir şekilde gelmiş oluyor. Renklendirme işlemine başlayabilmek için Colorize'yi aktif hale getiriyoruz arkadaşlar. Cennet hurması için Hue'dan gerekli rengi seçiyoruz. Saturation'la renk doygunluğunu ayarlıyoruz. Lightness'la ise görseldeki açık ve koyu tonların ayarlamasını yapıyoruz arkadaşlar. Cennet hurması renklendirme işleminde kenar renklerinin biraz yumuşamasını sağlayabilmek için kontrol panelinden maske modunu seçelim arkadaşlar. Maske modunu seçtikten sonra feather değerini ayarlayalım. Renk aktifliğini sağlayabilmek için Layer Adjustment menüsünden Vibrance'ı seçelim arkadaşlar. Vibrance renk tonunu arttırmamızı sağlar arkadaşlar. Renk tonunu istediğimiz derecede arttırdıktan sonra Saturation'la da renk doygunluğunu sağlıyoruz. Renk doygunluğunu sağladığımızdan da emin olduktan sonra işlemimiz tamamlanmış oluyor arkadaşlar. Save as diyerek yeni görselimizi
Kaydediyoruz. Evet arkadaşlar. Görselimizin önceki ve sonraki halini görüyorsunuz. Bugünkü içeriğimiz bu kadardı. Videonun başında da söylediğim gibi kanalıma abone olmayı, like atmayı ve de bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.